Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir kek tarifim var. Eğer klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız çikolatalı, irmikli, kakaolu bu kek tarifini mutlaka deneyin derim. Buyurun tarife hemen geçelim. Kek hamuru için karıştırma kabına oda sıcaklığında 3 tane yumurta kırıyorum. Bir su bardağı şeker ekliyorum. 200 milimlik klasik su bardağı kullandım. Mikserin yüksek devrinde yumurtalar beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım. Yine 200 milimlik su bardağıyla 1 su bardağı süt ekliyorum. 125 milimlik çay bardağıyla 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Katı malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. 1 su bardağı unu eleye alıyorum. Unun birazını bıraktım. Unu kontrollü ekleyin. Yumurtalarınızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. 2 yemek kaşığı kakaoyu da eleyerek ekleyeceğim. Yine 200 milimlik su bardağıyla 1 su bardağı irmik ekleyeceğim. İrmiği de eleyerek ekliyorum. Kek hamurumu mikserle tekrar çırpıyorum. Hamurun kıvamına bakarak biraz daha un ekleyeceğim. 1 bardak unun birazını bırakmıştım. Kek hamurunun kıvamına şöyle bakıyorum. Çok duru olduğu için ben unun üzerine 2 yemek kaşığı daha ilave ettim. Yani toplamda 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Videomun altındaki açıklamalar bölümüne yine malzemeleri yazacağım. Ama dediğim gibi siz unu kontrollü ekleyin. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da unun üzerine eliyorum. Kabartma tozunun acılığını alması için ve daha çabuk aktive olması için 2-3 damla limon suyu sıktım. Kek hamurunuza kabartma tozunu ilave ettikten sonra çok fazla karıştırmayın. Özellikle mikserle değil de böyle spatula ya da tahta kaşıkla karıştırırsanız daha iyi olur. Spatula ile alttan yukarıya doğru homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Kek hamurunun kıvamını da göstereyim. Bakın çok katı olmayan akışkan kıvamda. Ben kekimi kek kalıbında pişireceğim. Ama borcam tepsi ya da farklı bir tepside de yapabilirsiniz. Tepsinin tabanını sıvı yağla yağlıyorum. Katı yağ da kullanabilirsiniz tabii ki. Kek hamurunu kalıba ya da tepsiye döktükten sonra da birkaç kere sert bir şekilde yere vurduralım ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Kekimizi artık pişirebiliriz. Fırını ben 180 derecede ısıtmıştım. Isınan fırına koyuyorum. Fırına göre pişme süresi değişebilir. Benim fırında yaklaşık 50 dakikada pişti. En az ilk 35-40 dakika fırının kapağını hiç açmayın. Kenarlarından hafif kızarmaya başlayınca kürdan ve bıçakla kontrol ederek pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Şimdi kekin üzerine pastaların üzerinde kullanılan kremalı çikolatalı ganajdan hazırlayacağım. İsterseniz çikolatalı sos da yapabilirsiniz. Ganaj için cezveye 1 paket krema alıyorum. 1 pakette 200 milim krema var. İçine sütlü ve bitter çikolata karışık çikolata kırıyorum. Bu hazırladığım ganaj kek için çok fazla geldi. O yüzden ben size yarım ölçü vereceğim. Yarım paket yani 100 milim kremanın içine 80 gram sütlü ya da bitter çikolata kırabilirsiniz.
Kısık ateşte karıştırarak çikolatayı krema içinde eritiyorum. Burada kremanın kaynamamasına dikkat edelim. Kaynama noktasına gelene kadar karıştıralım. Daha sonra ocaktan alıp çikolata eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Ganajı hazırladıktan sonra 2-3 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Kekin üzerine döküyorum. Dediğim gibi siz çikolatalı bir sos hazırlayabilirsiniz. Ya da ılık süte kakao karıştırıp kekinizi sütle de ıslatabilirsiniz. Kekinizi kalıpta değil de tepside pişirdiyseniz keki dilimledikten sonra sosu dökün. O zaman sosu daha iyi içine alacaktır. Üzerini de fındık kırığıyla süslüyorum. Hiç süslemeseniz de sade bile çok güzel oluyor. Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız çikolatalı irmikli bu kek tarifini denemenizi tavsiye ederim. İçi bulgur bulgur, çok güzel oluyor. Üstelik uzun sürede bayatlamıyor. Üzerini kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Şöyle dilimleyerek içini de göstermek istiyorum. Eğer tarifimi denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederseniz sevinirim. İçi de çok güzel pişmiş. Çikolatalı ama çok ağır olmayan hafif bir tadı var. Biz çok beğendik. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Daha iyi görmeniz için kameraya iyice yaklaştırıyorum. İçi gerçekten bulgur bulgur çok güzel olmuş. Çatalla keserek de göstereyim. Daha keserken dağılıyor. Eğer bu kıvamda keki seviyorsanız mutlaka yapın derim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.